Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize tekrardan muhteşem bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Bugün yine kadın sağlığı konuşacağız. Tüm hanımlar ekran başına. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zehra Cansağ şu anda yayın konuğum. Bugün gebelikten korunma yöntemlerini konuşacağız. Çok bilgilendirici, bilinçlendirici bir program olacak. Evet. Zehra Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle harika böyle hep güzel kadın sağlığı üzerine çok Evet. güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Çok insanlara çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Aynen. Hanımlar şu anda TV8 ekranları başında. Bugün gebelikten koruma yöntemlerini konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının en önemli görevlerinden biri de bunu sağlamak. Aile planlaması değil mi? Aile planlamasını Evet, sağlamak. çok önemli bu. Kontrol altında tutmak. Evet. Nedir bu aile planlaması? Aile planlaması çiftlerin istedikleri zamanda bakabilecekleri kadar yeterli sayıda ve doğru yani sağlıklı aralıklarla çocuk sahibi olmasını sağlamak aslında. Bir yandan hani hem istenmeyen gebeliklerin önüne geçmek hem de isteyen çiftleri hani yeterli sayıda hani sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olmalarını sağlamak. Aile planlamasının aslında temel amacı bu oluyor. Peki korunma yöntemi belirlemek ne kadar önemlidir? Şimdi korunma yöntemi belirlemek çok önemli birçok açıdan. Birincisi az önce söylediğim gibi istenmeyen gebeliklerin önüne geçmek. Yani çiftler her zaman çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Daha doğru bir zamanı beklemek isteyebilirler. Böyle durumlarda hastaların bir korunma yöntemi belirlemesi gerekiyor çiftlerin. Burada kadın ya da erkek ikisinin ya da ikisi beraber de olabilir, ikisinden biri de olabilir. Birinin gebelikten korunmak adına bir yöntem belirlemesi gerekiyor ve bunu da mutlaka bir hekime danışarak bir yöntem belirlemelerini istiyoruz. Peki gebelikten korunmak için yöntemleri nasıl sınıflandırabiliriz? Şimdi birkaç yöntem mevcut. Şöyle sınıflandırıyoruz. Bazı bariyer yöntemler dediğimiz kondom gibi yöntemler mevcut. Onun dışında hormonlu yöntemler ve kadınlar için rahim içi araçlar dediğimiz spiraller mevcut. Burada bariyer yöntemler hem kadın için diyafram ya da erkek için kondom olarak kullanılabiliyor. Hormonlu yöntemlerde çok fazla yöntem var. Aslında en sık kullanılan yöntemlerden birisi doğum kontrol hapları, aylık ya da 3 aylık iğneler kullanılabiliyor. Hormonlu olarak yine bu cilt altı implant son dönemlerde çıkan hani hormonlu bir yöntem olarak mevcut. Diğeri de rahim içi kullandığımız araçlar dediğimiz spiral çeşitleri var. Bunların hangisinin uygun olacağını biz hastayla hastanın durumunu değerlendirerek ortak karar veriyoruz. Rahim içi araç denilen spiralleri konuşalım. Evet. Onların da hormonlusu ve hormonsuzu var değil mi? Aynen. İkiye Birden farklı ayrılıyorlar. çeşit. Ne farkı var onların? Şimdi hormonsuz spiraller dediğimiz aslında çok eski yıllardan beri kullanılan spiral çeşitleri var. Bunlar aslında öncelikle bakırlı RIA diye söylenen T şeklinde spiraller. Bunları rahim içine yerleştirdiğimiz zaman bakır içeriği hem spermin geçişini engelliyor. Orada bir inflamasyon aslında oluşturuyor. Gebeliği bariyer bir şekilde engellemiş oluyor. Bakırlı spiraller var. Bunların yeni çıkan formları da var. Boncuklu spiral diye söylediğimiz daha 3 boyutlu, rahmin şeklini alan 3 boyutlu spiral çeşitleri de var. Aynı zamanda bunların şu anda yeni çıkan altın da içeren farklı yeni spiral modelleri var. Bunların hepsi hormonsuz yöntemler. Rahim içine yerleştiriyoruz. 5 ya da 10 yıllık bir koruma sağlamış oluyor. Uzun vadeli bir korunma isteyen hastalar için aslında çok uygun bir yöntem. Burada tabii ultrasonla rahmi değerlendiriyoruz. Hani rahim spiral takılmasına uygunsa bu bahsettiğim spirallerden herhangi birini uygulayabiliyoruz. Bir de hormonlu spiral dediğimiz diğer bir çeşidi var. Hormonlu spirali aslında yani hastaya uyguladığımızda hem korunma sağlamış oluyor 5 yıl boyunca ama biz onu daha çok tedavi amaçlı özellikle anormal uterin kanamaları olan, rahim duvarında kalınlaşma olan hastalarda tedavi amacıyla kullanıyoruz. Uyguladıktan sonra geri çıkarttığımızda yeniden gebe kalma biraz daha zor olduğu için bunu biraz daha yaşı ileri, çocuk da düşünmeyen ama anormal kanamaları olan hastalara biraz daha uygun oluyor. Spiral Çok çeşidi. kanaması olan. Evet, çok kanaması olan hastalarda önceliğimiz hormonlu Peki spiral. hormonlu spiral takıldığı zaman işte ben artık regl olmuyorum diyor.
kadın. Evet. Evet. Neden oluyor o? Adet Çünkü- görmesi kesiliyor. Evet, yani tamamen de kesilebiliyor ya da lekelenmiş şeklinde görebiliyor. Çünkü hormon spiralin zaten temel etki mekanizması rahim duvarının kalınlaşmasını engellemek. Kadınlar olarak her ay menstruasyon döneminde gördüğümüz kanama aslında rahim duvarımızın bir nevi dökülmesi. Gebelik oluşmadığı takdirde ovülasyon Peki bu döneminden rahatsız sonra. etmiyor mu? Onu merak ettim ben. Mesela Yani bazı hastalarda rahatsız edebiliyor. Yani hiç adet görmemek bir miktar hastalarda ödem artışı, kilo artışı ya da bir rahatsızlık hissi verebiliyor. Psikolojik ya da erken olarak. menopoza götürmez mi? Yok, erken menopoz durumu oluşmuyor ama adet görmemenin verdiği bir psikolojik rahatsızlık olabilir. Bir de bazı hasta gruplarında yine hormonlu spiral adet görmemeye bağlı bir ödem artışı, kilo artışı yapabiliyor. Bu herkeste gerçekleşmiyor. Biraz o yüzden biz her yöntemi belirlerken ek hastalıkların olup olmadığı, Kronik metabolizması rahatsızlıkları. olup olmadığı, yani her hastada hormonlu yöntem uygulamayabiliyoruz. Bazı hastalar için bu zararlı olabiliyor. Onlarda daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Peki hem korunmak hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak istiyorsa bir kişi hangi yöntemi seçmeli? Burada kesinlikle bariyer yöntemler dediğimiz hani kondom, prezervatif kullanılması özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkları da engelliyor, korunma da sağlamış oluyor. Yani çok da aslında sağlıklı bir korunma yöntemi. Şimdi hiçbir yöntem %100 korumasa da kadın açısından yani en sağlıklı olanı şöyle diyeyim, mesela uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak ya da başka yöntemler kullandığımız zaman özellikle hani tek eşlik olmayan durumlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar gerçekleşebiliyor. Ama bariyer yöntemler dediğimiz kondomda cinsel yolla bulaşan hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Doğru. Onları daha HPV çok öneriyoruz. virüsü de mesela. Aynen, yine çok- HPV için, HIV için yine HIV için. aynen kondom kullanılması bu hastalarda çok daha doğru oluyor. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Cilt altı implant. O nasıl oluyor? Nasıl bir korunma yöntemi? Cilt altı implant son yıllarda aslında ortaya çıkmış yeni bir korunma yöntemi. Çok konforlu bir korunma yöntemi sağlamış oluyor. Hormonlu bir yöntem. Aslında rahim içine uyguladığımız spiralin kola uygulanan bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Hormonlu yine. Yine hormon içeriyor ama O kişide mi regl olmuyor mesela? onda da adet görmeyebilir, lekelenmiş şeklinde görebilir ama uzayan adet kanamaları da görebilir. Şimdi bütün hormonlu yöntemler adet düzeninde bir etkilenme yaratabiliyor. Yaratabiliyor. Bu hem hormonlu spiralde hem cilt altı implantta bir progesteron hormonu günlük belli bir dozda sürekli vücuda salgılanıyor. Bu şekilde yumurtlama olmamış oluyor. Yumurtlamayı aslında baskılamış oluyoruz. Bu da adet düzeninde evet değişiklikler yapabiliyor ama hiç düzeni etkilemeyebilir. Yine hastaya göre değişiyor. Çok konforlu bir yöntem. Yani hastanın kolun iç yüzeyine böyle lokal anesteziyle uyguladığımız çok basit bir yöntem. Takıp unutuyor bir nevi. Yani hiç ekstra bir şey uygulamasına gerek yok. Koruma oranı çok yüksek. Yani %100 olmasa da hiçbir yöntem %99,5'ün üzerinde bir korunma Neredeyse. sağlamış oluyor. Hem de konforlu bir yöntem. Yani rahim içerisinde bir spiral uygulamak istemeyen, sürekli hap almak istemeyen, hani ben haplarımı unutabilirim, gebelikten de iyi bir oranda korunmak istiyorum diyen hastalar için cilt altı implant daha iyi bir seçenek olabiliyor. Hiç hamilelik yaşamamış. Daha yolun çok başında. Genç kızlar için mesela doğum yapmamış. Ne öneriyorsunuz? Nasıl bir korunma? Bu hastalar eğer kısa süreli bir korunma düşünüyorsa diyelim işte ben yeni evlendim ya da yeni ilişkim evlendi. var. Ben kısa süreli bir 3-5 ay korunmak istiyorum. Sonrasında gebelik düşüneceğim diyorsa doğum kontrol hapları aslında daha uygun bir yöntem oluyor. Doğum kontrol hapların çok uzun vadeli kullanılmasını önermiyoruz. Yani 2 yıl, 3 yıl gibi uzun vadede kullanılmasını önermediğimiz için kısa süreli korunmalarda ve genç hasta grubunda henüz hiç doğum yapmamışsa bunlarda doğum kontrol hapları ya da bariyer yöntem dediğimiz kondom kullanılması çok daha uygun oluyor. Diğer bir yöntem yine yeni çıkan bir spiral çeşidi var. Yine altın içeren bir spiral, mini spiral diye geçiyor. Bu hiç doğum yapmamış hastaların rahmine uygulanabiliyor. Normalde doğum yapmamış kadında rahim daha da küçük olduğu için biz bu hastalarda spiral uygulamakta zorluk yaşanabiliyordu. Rahim ağzı da kapalı olduğu için. Ama bu yeni çıkan spiral modeliyle mini spiral de uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda cilt altı implant yine uygulanabilir bir yöntem. Burada ne kadar süre korunmak istediği önemli. Yani ne kadar uzun var çünkü hepsinin süresi farklı. Hapları istediğiniz bir ayda bırakıp hemen daha sonra gebelik düşünebilirsiniz. Ama implant 3 yıl ya da spiraller 5-10 yıla kadar size korunma sağlamış oluyor. Hastanın ne kadar süre istediği o yüzden yöntemi belirlerken önemli oluyor.
Kesinlikle. Zehra Hanımcığım ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür bilgilendirici ederim. bir program oldu. Çok teşekkür Her ederim. zaman bekleriz. Görüşmek üzere Çok tekrardan. teşekkürler. İyi günler. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geliyorum.